Şimdi eskiden fiyat skalalarımızı 3 ile çarpar, 4 ile çarpardık. Kâr marjları biraz daha düştü. Bir yere gidip de 25 TL biraya vermek benim zoruma gidiyor. Yani her alışveriş faturamız bir öncekinden mutlaka daha fazla oluyor. Aynı şeyleri almış olmamıza rağmen. Türkiye'de gündüz aktüelliğinin geliştiği bir dönem yaşıyoruz. Yani çok uzun süre sürmez Taksim'in tekrar eski haline dönmesi. Döner. Neler atlattı Taksim? Eskiden yani 10 kişi geldiği zaman bir kişi öderdi. Şimdi 10 kişi geldiği zaman herkes Alman usulü oluyor. Eskiden Alman usulü olduğu zaman masada ayıklarlardı. 10 kişinin hesabını bir kişinin ödemesi o kadar kolay değil. Çünkü malum artık hayat pahalı, dışarıda yemek içmek pahalı, müdavim olmak zor. Ama acaba müdavimciler mi daha dertli, işletmeler mi? Evde bir çay demleyip otursak daha mı iyi? Bu haftanın sorusu son dönemde en sık duyduğun teklif. Hesabı bölüşelim mi? 30 yıl, şirketim 30 yıl aşmış neredeyse. Ben de kendim bildiğim bile 17 yaşımdan beri bu işi yapıyorum. 7 tane mekanımız var. Ben 40 yıldır bu işin içindeyim. Yeme içme işinin içindeyim. Ben 25 senedir. 4 yıldır kahve işindeyiz. Dükkancılık ve aynı zamanda kahve ithalatı ve ihracatını da kapsayacak şekilde. 99 Haziran'dan beri bu sektörün içindeyim. Yani farklı görevlerle başladım ama işletme son 11-12 yıldır falan işletmeci olarak. Türkiye'de sence, özellikle tabii İstanbul'da, eğlence anlayışı değişti mi? Cevabın evetse bunun bir miladı var mı? Eğlence anlayışı, evet. Cevabım evet. Değişti. Şimdi adapt değişti. Bir de sanki moda oldu. Yani hani racon kesmek diyorlar bizim bu lisanda falan. Yani böyle bir havalar var yani. Böyle bir yeni jenerasyonda böyle bir şey var. Halbuki hiç gerek yok bunlara. Bırak rahat ol. Eğlen orada. Normal eğlenceni yap. Çık git yani bir sıkıntı yaratma. Yani içerisi boş olsa da, mekanlarımız boş olsa da asla içeride rahatsızlık yaratabileceğine inandığımız bir profili, bir misafir içeri almıyoruz biz. Burada sıkıntılar doğuyor bazen. Yani neye almıyorsun beni? Benim kim olduğumu biliyor musun havası vardır ya. Biraz onlar oluyor. O bizi üzüyor. 28 yaşındayım. O yüzden ne kravatla çıkılan dönemlerini ne de 90'lardaki halini bilmiyorum. Benim bildiğim İstiklal son 15 yıla dair ve kendi çocukluk anılarıma dair daha fazla. Bütün lise hayatım, bütün üniversite hayatım buralarda geçti. Şimdi değişimi fark edebiliyorum açıkçası. Geldiği zaman Beyoğlu'na bir şey bulmak zorundasın. Büyük mağazalara gitti bunlar. Yani İnci Pastanesi bile yeri değişmesi çok farklı oluyor mesela. Turistler bile geliyor ya Amerika'dan işte veya yurt dışından geliyor ki İnci Pastanesi yeri nereye? O bile etki yapıyor tabii ki. Hani 10 yıl önce deden ölür, 10 yıl sonra aklına gelir, benim dedem vardı, ne kadar güzel oynardı benimle dersin ya. Şu an ben de İstiklal'e gelince, Beyoğlu'na gelince öyle hissediyorum. Sanki eskiden benimle çok ilgilenen biri yıllar önce ölmüş gibi. Bu sadece Beyoğlu özelinde de değil yani. Yıllar geçtikçe gidebileceğimiz yerler azaldı. Müdavim olduğumuz yerler bir bir kapandı ve biz de ortada kaldık açıkçası. Özlemez miyim? Dediğim gibi ya ben halen izin günlerimde yani Taksim'i düşünüyorum aklıma ilk gelen yer. Hatta şöyle komik bir şey anlatayım. Ben böyle hani daha gençken 98-99 dükkanı kapatırken eve giderken yatıp uyusak tekrar olsa da tekrar Taksim'e gelsek diye böyle içimden geçirirdim. Tabii ki Taksim'i özlüyorum. Taksim'de çalışmak ayrı bir şey. Ben şunu da buradan söyleyeyim. Kayıda geçmiş olsun. Yani çok uzun süre sürmez Taksim'in tekrar eski haline dönmesi. Döner. Neler atlattı Taksim. Ama şöyle bir şey var yani bizim özlediğimiz şekilde o formatla dönmeyebilir ama bizim özlediğimiz Taksim tekrar olacaktır. Ben inanıyorum yani. Bak. Ne? Benim bar burası. Görmüyor musun ha? Ne var ya? Burası işte bak. Altan, ben gidiyorum hadi oyalama.
Nereye ya? Yani Beyoğlu'nun benim için bitmedi. Çünkü bence Beyoğlu'nda hala her ne kadar çok fazla mekan kapanmış olsa ve işte sosyokültürel yapısı çok değişmiş olsa da her segment için farklı eğlence çeşitleri mevcut. Yani çok kaliteli pahalı bir yere de gidebiliyorsun ama onun dışında hani daha öğrencilere yönelik daha uygun fiyatlı işte alkol satan yerler de var. Ve her eğlence çeşidi de var aslında. Sadece hani gece hayatı gibi değil de kahvehane de bulabiliyorsun ama çok iyi bir klaba da gidebiliyorsun. Daha önce kapısından geçmemiş olanlar için şöyle bir algı olabilir. Hele bu son zamlardan sonra içeri gir, hesap yerine dalağı bırak çık. Doğru mu yanlış mı? Vallahi yanlış. Bunu denemesi bedava. Buyurun sorsunlar. Orada millet zannediyor ki böyle şampanya patlayacak şeyler olacak falan. Yok canım. Herkes istediği gibi eğlenecek, içecek orada yani. Binlerce kişi geliyor. Yani orada bir şehir yaşıyor Duygucuğum. Yılda 700 bin kişiye yakın insan ağırlıyorum ben. Bizim işletmelerimize gelen insanlar neyle karşılaşacağını iyi biliyorlar. Yani nasıl bir servis alırlar? Fiyat politikamız nedir? Bizde öyle kişiye göre fiyat uygulaması asla yok. Hiçbir işletmede yok. İşletmecinin en çok zorlandığı şey ne bugünlerde, son yıllarda? Şimdi eskiden fiyat skalalarımızı 3 ile çarpar, 4 ile çarpardık. Bu çok doğaldı. Herkes öyle yapardı. Kar anlamında. Kar anlamında. O mecburdunuz ona. Kar marjları biraz daha düştü. Mesela bizim bir beyin takımı var. Bu beyin takımıyla toplantı yaptığımızda bir fiyat politikası izleyeceğimizde zamlardan sonra falan. Böyle inanın abartmıyorum. 2 liranın, 1 liranın, 3 liranın pazarlığını yapıyoruz bir aramızda. 2 lira olsun mu 3 lira mı olsun diye emin olun. Vergi yükü yoktu içki üzerinde bu kadar çok. Yani kar oranı yüksekti. O anlamda soruyorsak işletmeler daha kolay ilişki yapabiliyordu yani. Bir anda söyleyemem. Ama ilk aklıma gelen işletme anlamında içkinin ucuzluğu, içki fiyatı ucuzluğu ve içkinin üzerindeki verginin bu kadar yüksek olmaması. Bu işte yani çok kazanmak devri bitti artık. Bütün restoranlar. Bu en az 7-8 sene önceden bitti. Çok yoruyor bizi. Evet. Yani biraz önce de dediğim gibi tamamen iş dönsün diye uğraşıyoruz. Baktığınızda hani yeni insanlar değiliz piyasada. Yani bu işin nasıl yapılması gerektiğini biliyoruz. Ama bilseniz de bunu kuralına göre oynasanız da bir karlılık elde edemiyorsunuz. Sarf ettiğiniz efor karşılığı olarak. Tabii ki hayatımızı idame ettiriyoruz. Burası bizim geçim kaynağımız. Ama bu kadar emeği bu olmamalı. Daha fazlası olması gerekirken biz sadece bir döngüyü sürdürüyoruz. İşi sürekli kılmaya çalışıyoruz. Ayakta kalmaya uğraşıyoruz. Bütün dinamikler bunların üstüne kurulu son dönemde maalesef. Yani her alışveriş faturamız bir öncekinden mutlaka daha fazla oluyor. Aynı şeyleri almış olmamıza rağmen. Ama tabii ki biz her zamda bunu müşteriye yansıtamıyoruz. Mümkün değil böyle bir şey. Dolayısıyla da zor yani. Benim istediğim şey ne özel partilere gitmek istiyorum, ne 70 TL'ye kokteyl içmek istiyorum, ne 100 TL'ye nargile içmek istiyorum. Ben normal 10 TL'ye bira içmek istiyorum ve 10 TL'ye bira içebileceğim bir yer kalmadı. Bir yere gidip de 25 TL biraya vermek benim zoruma gidiyor. Yani 25 TL'n yok mu? Var 25 TL'm ama o biranın ederi o olmadığı için ben onu vermek istemiyorum. Ve bu da benim ve benim gibilerin çevresinde kendi fanuslarını yaratıp o fanusların içine hapsolmasına sebep oldu bence. O yüzden gece çok çıkmıyoruz. Gidebilecek bir yerimiz de yok açıkçası. Daha çok bira içmek yerine artık kahve içmeye başladık. Yani çünkü her tarafta kahveciler var ve herkes kahveci açmaya başladı. Şimdi tabii bir yandan kahve fiyatları hiç ucuz değil. Neredeyse o bahsettiğiniz içkilerle yarışabilecek seviyeye geldi. Çok alkolle ilgili olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Yani alkoldeki düşüşe bağlı olarak insanların yeni bir buluşma noktası yarattığı ve burada da içecek olarak kahveyi seçtiği gibi bir durum söz konusu değil. Bence Türkiye'de gündüz aktüelliğinin geliştiği bir dönem yaşıyoruz. İnsanların buluşmak için edindiği tek zaman ya da yaklaştığı fikir gece ya da akşam üzerine kuruluydu ağırlıklı olarak. Geri dönemlerde, eski dönemlerde de gündüze denk gelecek şekilde bir yeni buluşma noktaları vardı. Muhallebiciler diyebilirsiniz buna ya da tatlıcılar diyebilirsiniz. Şu anda 2000'lerin başı, 2000'lerin ortası itibariyle bir kahve dükkanlarında ben böyle bir noktaya doğru gittiğini, böyle bir gereksinimi, gündüz aktüelliğini
kapsayacak yerlere döndüğünü düşünüyorum. Yani şimdi bire üzerinden düşünürsem bire şu an gayet pahalı bir içki oldu artık. Sadece marketten dahi alsanız pahalı bir içki oldu yani. Haklılar tabii ki. Çay kahvede sohbete şey yapabilir, sebep olabilir. Çünkü menüye yansıyan fiyatlar artık çok kolay fiyatlar değil insanlar için. Özellikle de pub tarzında bizim gibi biraz daha genç nüfusa, üniversiteli gençliğe hitap eden yerler. Yani o üniversiteli gençliği çok zor buluyoruz artık. Karşılayabileceğimiz seçenekler bulmaya çalışıyoruz kendimize. Bunları bulmak biraz zorlaştı. Yani uygun fiyatlı mekan bulmak bayağı zorlaştı. Sokakta bile takılabiliyorsun aslında hani bütçene göre. Çok pahalı bir klaba gideceksen ya da işte böyle pre-drink yapmak istiyorsan bence Beyoğlu'nda hala sokakta güvenli ve rahat bir şekilde içkini içebiliyorsun ve kimse sana karışmıyor. Yani size haftada 2 kere 3 kere gelip burada 2 tek atıp bir şeyler yiyen müşteri bu sefer onu haftada 1'e düşürüyor veya 2 haftada 1'e düşürüyor. Dolayısıyla öyle bir kayıp var. Yani sadece alkol değil, her şey pahalı artık. Yani patatesinden tut, patlıcanından tut, sakat etinden, ciğerinden tut, her şey pahalandı yani. Eskiden yani 10 kişi geldiği zaman bir kişi öderdi. Şimdi 10 kişi geldiği zaman herkes Alman usulü oluyor. Eskiden Alman usulü olduğu zaman masada ayıpladılar ya. Cezalardan şikayetçi misin o zaman? Hatta ben emin ol cezayı almadım. Onun için şikayetçi olabileceğim bir ortam olmadı. Şöyle söyleyeyim, Beyoğlu'nda ve burada genelde önce uyarı. Arkadaşlar şunu düzeltelim, hani dikkat edelim falan. Çok böyle yekten bir ağır ceza, hani belediye anlamında soruyorsanız öyle bir şeye rastlamadım. Var tabii. Yani şöyle, mesela alkol ruhsatı almak istediğinizde size verilen resmi makbuz 158 liraydı en son. Biz mesela onun için yaklaşık 30 bin liraya yakın bir para harcadık. Hem resmi yolla hem de gayri resmi yolla esnafın üstüne çok şey yükleniyor Türkiye'de. Vergi yükümüz çok ağır, işte sigara mevzusu var. Hani çözülebilecek bir şey baktığınızda, hani sigara yasak, tamam içirmeyelim. Ama ben mesela karar alıyorum içirmeyelim. Ama benim bulunduğum bölgedeki her yer içirmeye devam ediyor. Dolayısıyla haksız bir rekabet oluyor ortada. Mecburen içiriyorsunuz. Bununla ilgili cezalar çok ağır. Ve şey de değil, bu kural kondu ve bu uygulanacak diye de yapılmıyor maalesef. Yani 4 cezada kapatma var. Hiçbir zaman bir senede 4 ceza kesilmiyor. 3 cezada bırakılıyor. Çince seviyorum. Bar açacaksın abi. Bana ne, tabureler hazır ya. En azından bir köşesini bar yapalım. Olmaz. Çin lokantası olacak diyorum Çin ya. lokantasının yanında bar olmuyor mu? Tabure var, bir kenarını yap Çin. Tamam hadi tamam. Peki Başına ben açalım. geçeceğim oğlum. Ben müdür Tamam olacağım. sen Çin de geç. lokantası. Muhayni bar mı? Ne bu haynesi ya? Delir misin Muhayni sen? Benim planlarım Bir bozma, dakika. tamam mı? Ben bar açacağım diyorum sana ya. Bar da açacağız, Çin lokantası da açacağız. Hepsini açacağız. Hastası olacağız.